Merhaba, bu videoda Ramazan ayına girmişken önemli bir konuya değinmek istiyorum. Zaman geçip gidiyor. Günler nasıl geçip gidiyor anlamıyoruz. Ramazan geleli bir hafta olmuş bile. Ama daha dün Ramazan geliyor diye heyecanlanmıştık değil mi? Ramazan ayı sadece oruç tutmaktan çok daha fazlası. Bu ay insan olma yolundaki dönüşümümüz için bir fırsat sunar. Sadece bedensel arınmanın ötesine geçer ve bizi manevi olarak da şekillendirir. Ramazan sadece bir takvim ayı değil, manevi olarak bir temizlenme dönemidir. Oruç tutmak sadece yeme içmeden alıkoymak değil, aynı zamanda düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı da kontrol altına almak anlamına gelir. İslam'ın öğretilerinde insanın hem bedeni hem de ruhu bir arada kabul edilir. Bu yüzden Ramazan sadece bedensel bir ibadet değil, aynı zamanda ruhsal bir arınma yolculuğudur. Ramazan'da oruç tutmak sadece fiziksel bir açlık deneyimi değildir. Gerçek anlamda oruç tutmak insanın ruhunun arınmasına, kötü alışkanlıklardan ve olumsuz düşüncelerden sıyrılmasına olanak tanır. Çünkü oruç sabrı, özden etme ve direnci geliştirmemize yardımcı olur. Oruç tutarken sadece yemek yememek değil, aynı zamanda kötülüklerden, olumsuzluklardan ve kalp kırıcı sözlerden de uzak durmamız beklenir. Bu içsel bir temizliktir. Kişi sadece yemeği terk etmekle kalmaz, aynı zamanda içinde bulunduğu manevi kirlerden, dünyevi arzulardan ve bencil düşüncelerden de arınır. Oruç bir nevi kendine dönme, içsel dünyaya odaklanma sürecidir. Ramazan bize bu fırsatı sunar. Bedensel ve ruhsal olarak yeniden doğarız. Ve tam burada insanın nefsini terbiye etme yolculuğu başlar. Nefis bize dünyadaki en güçlü dürtüleri, istekleri ve arzuları getirir. Fakat Ramazan bu dürtülere karşı bir direnç oluşturur. İnsan bedensel istekleri üzerinde hakimiyet kurmaya başlar. Bu süreç insanın beşeri yönlerinden sıyrılmasını sağlar. Her birimiz hem beşeri hem de insani yönler taşıyan varlıklarız. Beşer bizim fiziksel varlığımızdır. Nefes alırız, yemek yeriz, uyuruz ve bedensel ihtiyaçlarımızı karşılarız. Beşerin hayvan ve bitkilerden farkı yoktur. Beşeriyetin sınırları bellidir. Bu dünyaya ait geçici ve maddi bir varlıktır. Bizler beşer olarak doğarız. Ancak insan olmak beşeri yönlerimizin ötesine geçmek demektir. İnsan duygusal, düşünsel ve manevi derinliği olan bir varlıktır. İnsan sadece bedensel varlık olmakla kalmaz, aynı zamanda değerleri, inançları ve idealleri ile şekillenir. İnsan olma yolculuğu bu maddi dünyanın ötesinde bir anlam arayışı ve varoluşsal bir sorudur. Yani insan olmak bir içsel farkındalık, bilinç gerektirir. İşte Ramazan'ın tam burada devreye girdiğini söyleyebiliriz. Ramazan bizi beşeriyetin sınırlarından çıkararak insanlığın yüce hedeflerine yöneltir. Oruç sadece bedenin arınmasından çok daha fazlasıdır. Ruhun ve kalbin de arınmasını sağlar. Beşeriyetin dar sınırlarının dışına çıkarak insanın manevi olgunluğunu kazanmasına olanak tanır. Oruç insanın kalbine sevgi, merhamet, adalet ve hoşgörü gibi yüksek değerleri ortaya çıkarır. Ramazan insanın yalnızca bedensel arzularından değil, aynı zamanda olumsuz düşüncelerinden, öfkeden ve nefretten de arındırır. Böylece insan olmanın asıl anlamı beşeriyetin ötesine geçmekle mümkündür. Ramazan sadece bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda bir içsel dönüşümün kapılarını aralar. Bu her yıl tekrarlanan bir döngü değil, sürekli bir içsel değişim sürecidir. Her Ramazan insanın daha derin bir içsel keşfe çıkmasına ve manevi olarak daha olgunlaşmasına fırsat verir. Oruç tutarken kişi yalnızca fiziksel açlıkla değil, aynı zamanda manevi açlıkla da yüzleşir. O an dünya üzerindeki her şeyin geçici olduğunu fark ederiz. Maddi şeylerin hayatımıza kattığı geçici tatminlerin ruhumuzun asıl ihtiyacı olan huzur ve mutluluğu sağlamadığını anlarız. Oruç bizi bu geçici tatminlerden uzaklaştırır ve daha kalıcı olan manevi değerlerle buluşturur. Ramazan bir tür manevi uyanıştır. Kişi sadece bedensel isteklerinden değil, aynı zamanda içsel huzursuzluklarından, streslerden ve karışıklıklardan da arınır. Kalp temizlenir, zihin berraklaşır ve insan daha dingin, daha huzurlu bir hale gelir. Ramazan'da geçirilen her bir gün bir içsel keşif günüdür. Oruç insanın ruhunu besler. Sabır, fedakarlık, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerler bu dönemde en yüksek düzeyde hissedilir. Bu manevi değerler insanın sadece kendi iç dünyasında değil, çevresindeki insanlarla da derin bir bağ kurmasına olanak tanır. Ramazan sadece fiziksel bir açlık süreci değil, aynı zamanda manevi olarak kendimizi keşfetme ayıdır. Bu ay insanı kendine yaklaştırır. İçsel dünyamıza yönelmek
sadece dünya ile değil, aynı zamanda Allah ile olan ilişkimizi de derinleştirir. Ramazan bizlere gerçek anlamda içsel huzuru ve barışı bulmamız için bir fırsat sunar. Ramazanın manevi derinliği insana hoşgörü, merhamet, sevgi ve adalet gibi evrensel değerleri hatırlatır. Bu ayda başkalarıyla paylaşımlar, yardımlaşmalar çok daha anlamlı hale gelir. Çünkü gerçek insanlık yalnızca kendimizi değil, başkalarını da düşünerek yaşamakla mümkün olur. Ve işte Ramazan bu anlayışı güçlendirir. İnsan beşeri yönlerini geride bırakarak daha yüksek bir insanlık seviyesine çıkar. Bu sadece bir bireysel yolculuk değil, toplumsal bir dönüşüm içinde bir fırsattır. Ramazan bir toplumu şekillendiren, değerler setinin güçlendiği, birlikte daha iyi bir yaşam için adım atılmaya başlanan bir dönemdir. Tabi bu dediklerim Ramazan ayına hürmet ediyorsak geçerli. Bizler Ramazan ayına değer verirsek karşılığını alırız. Eğer Ramazan ayını diğer günler gibi görüyorsak bizde ve toplumda bir değişim ve dönüşüm olmayacağı açıktır. Sonuç olarak Ramazan sadece bir ay değil, insanın manevi yönlerini keşfetmesi, kendini aşması ve daha yüksek bir insanlık seviyesine ulaşması için bir fırsattır. Oruç sadece bedensel bir açlık değil, ruhsal bir açlıkla yüzleşmeyi, içsel dünyamızdaki karanlıkları aydınlatmayı gerektirir. Ramazan, beşeriyetten insana geçişin bir anahtarıdır. Oruç, sabır, şefkat ve paylaşma gibi manevi değerlerle şekillenen bir yolculuktur. Bu süreç, insanın içsel huzura ve olgunluğa ulaşmasının bir aracıdır. Umarım bu videoda Ramazan'ın manevi etkilerini daha iyi anlamanızı sağlamıştır. Yorumlarda Ramazan'ın sizin için ne ifade ettiğini, bu dönemde yaşadığımız manevi dönüşümü paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.